Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Achtung, yine geldim, ben geldim. Ozan Kurzbay, aynen. Arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ozan Kurzbay. Haftalık veri dataları analizinde hep beraber yine karşı karşıyayız arkadaşlar. Önümüzdeki hafta çok güzel bir hafta olacak. Eğer üst bilinçten bakabiliyorsanız, ama her şeye mantık çerçevesine sığdırmaya çalışıyorsanız bu stresli bir haftaya gireceğiniz manasına geliyor. Neden? Çünkü önümüzdeki hafta hemen buradan göstereyim. Hop. Önümüzdeki hafta 19 Mart Balık burcunda 28 derecelik bir yeni ay gerçekleşiyor. Achtung. Yani solar fire açısından aynen şöyle görünüyor olay. Ay ile güneş kavuşur. Bu yeni ay demektir. Bu Koç burcu enerjisi demektir. Haftaya Koç burcu enerjisi yayılacak. Özellikle bu kare açı eşliğinde. Şimdi olayı analitik bir şekilde incelemek gerekiyor ama. Şimdi geriye dön. 3 Mart Başak Burcu'nda ay tutulması gerçekleşti. Ondan önce 17 Şubat Güneş tutulması gerçekleşti Kova Burcu'nda. Bu tam da geçen sene Plüton Kova transitinin başlamasıyla beraber kaçınılmaz olarak gerçekleşti. Geçen seneki videoları izleyenler bilirler. Çünkü Plüton Kova transiti bizi otomatik olarak üst bilince taşımaya doğru ilerletiyor. Aynen. Üst bilince doğru taşıyor ve bizi yapay zeka alanına, dijital alana doğru itmeye başlıyor ve bunu da bütün bu mouse'la gösterdim. Bütün bu sistem bunun üstüne kurulu. Nasıl olacağını gösteriyor. Başak Burcu'ndaki geçtiğimiz ay tutulması çok hızlı bir akış gerçekleştirdi. Çünkü negatif, eksi bir akıştı. Eksi tutulmalar artı tutulmalardan her zaman daha hızlı ama daha kısa süreli olur. Güneş tutulmaları artılar daha uzun vadede olur. Etkisi hemen görülmez. Aynen. Şimdi geçtiğimiz seneyi baz alırsak bu seneye gelen ilk tutulma mecburen Kova burcu tutulmasıydı. Çünkü başka türlü Plüton bizi Uranüs'le üst bilince taşıyamaz. Orada bir tutulma olmak zorunda. Bir sıçrama olmak zorunda. Şimdi o sıçrama geçen sene Plüton Oğlak Burcu'na artık veda etti. Bir daha oraya dönmeyeceğim dedi. Tamamen Kova Burcu'na giriyorsa astrolojik veri datalarında mantık olarak şu görünür. Oradan oraya giriyorsa orada bir sıçrama yapmak zorunda. Aksi matematiksel olarak imkansız. O sıçramayı yapmak zorunda ki Oğlak enerjisi, Oğlak akışı artık tamamen karanlıkta kaybolsun. Orayla artık bütün bağı kesebiliriz. Orada bir tutulma olmak zorunda ki oldu zaten. O tutulmanın akabininde Başak Burcu'nda bir ay tutulması gerçekleşti. Enerji çok hızlı bir şekilde yayıldı ve hangi burçta? Başak Burcu'nda. O enerjiyi yönetebil ve organizasyon kurabil. Şimdi bu enerji Balık Burcu'na geçiyor. İlk enerji yönetim enerjisiydi. Şimdiki akış eksi bir akış, halk arasına girme. Başak Burcu yöneticiler. 12 numaralı ev Balık, Başak 6 numaralı ev. Hayatını yönetme. Balık Burcu 12 numaralı ev. Yani şurası, mouse'la göstereyim, şurası. Bu bütün 11 evi de yönetir.
Çünkü burası kolektif alandır. Aynı zamanda geçmişindir. Geçmişimde acaba ben ne yaptım? Kime ne yaptım? Kiminle ne konuştum? Bu kiminle ne yaptım? Kiminle ne konuştum? Kolektif alanda ne yaptım? Ne konuştum? Mantıksal olarak. Şimdi bu önümüzdeki hafta bir yeni ayla burada bir 12 numaralı evde yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ayla o bütün her tarafa yayılmaya ve genişlemeye başlayacak. Çünkü balık etkisi Jüpiter ta en ücra noktaya kadar. Kendi evinin içine kadar. Çünkü ne demiştik? Jüpiter balık ev içi, yay dış ilişkiler. İç ilişkiler, dış ilişkiler. Dış ilişkiler pozitif, iç ilişkiler koruma ve güvenlik, savunma, eksi matematiksel olarak. Şimdi bu oraya doğru gidiyor, oraya doğru gidiyoruz ve daha ileriye bakmak gerekirse bu senenin ortasından sonra göstereyim burada. Açın. Balık burcundaki ay düğümü şu anda zaten 29 derecelik bir yeni ay gerçekleşecek. Yani şiddetli bir yayılım olacak. Bir yeni ay. Bu senenin ortasında bu ay düğümü balık burcundan Kova burcuna geçecek, dönecek. Ve Kova burcunda Plüton gezegeni var. Ve bize diyecek ki bizlik alanında. Çünkü Kova 11 numaralı ev. Ortak akranlarla buluşma noktası, dışarısı. Al, verden al. Oradan Aslan'a dönecek. Kova Aslan aksı. Ve orada Plüton diyecek ki bizliğe ne katkın var? Senin bizliğe ne katkın var? Dijital alanda. Bana yeteneklerinden bahset diyecek Plüton. Bana yeteneklerinden bahset. Yeteneklerin yoksa seni parça pincik edip al bak bu yeteneğin var, bu yeteneğin var, bu yeteneğin var, bu yeteneğin var, bu yeteneğin var. Bunlarla ilerle. Ve bizliğe bir katkın olsun diyecek Plüton. Kova Aslan aksında. Yani aslında bu sene çok ciddi bir bak kolektiften giriyor. Her birimize tek tek önce yönetici alandan Başak Burcu'nda başladı. Şimdi balığa geçiyor. Balıktan sonra Kova'ya geçecek. Bu akış Kova'da Plüton diyecek ki ay düğüm oraya girdiğinde Plüton diyecek ki gerçek döngüde sen bize elle tutulur neler verebilirsin. Hiçbir şey veremiyorsan öğrenmeye dön. Bu da frekansal olarak en alt tabakaya gideceğin manasına geliyor. En eksiye. Kendi en hücra DNA'na kadar kendini keşfedip o keşfettiğin noktalarını geliştirip ay düğümünde Kova'ya geçtikten sonra Aslan'a kadar gidip orada yani 5 numaralı ev. Eğer burada yoksa bak şimdi mouse'la gösteriyorum. Burada bir şeyin yoksa Kova evi burası çünkü. Tam seni Plüton ay düğümüyle beraber Aslan'a itecek. Çünkü bir şeyin yok. Bir şey veremiyorsun. Bir yeteneğin yok. O yetenekle burada bütün kolektife hizmet sunamıyorsun. Geri dön Aslan'a, kendini burada keşfet, yeteneklerini, yaratıcılığını birleştir. Günlük rutinlerine kat. Ondan sonra ciddi işler ve ciddi ilişkiler evinde artık profesyonelleşmeye başla. Ondan sonra geri dön. Ama o zamana kadar hiçbir şey yok. Şimdi biz oraya doğru gidiyoruz. Achtung, o noktaya doğru gidiyoruz. Yavaş yavaş. Ve bu hafta bu Balık Burcu yeni ay ile beraber çok hızlı bir şekilde bu akış başlayacak. O akış başladıktan sonra Balık Burcu yeni ay ile beraber Terazi Burcu'nda bu denge tamamlanacak. Dolunayıyla. Ondan sonra 17 Nisan'da denge tamamlandıktan sonra Koç burcuyla alan açılacak tamamlanan dengeyle beraber. Koç burcuyla alan açıp
1 Mayıs'ta o alanın dönüşümü gerçekleştirilecek. Dönüşüm gerçekleşti mi? 16 Mayıs Boğa burcunda o dönüşüm bir değere dönüşecek. O değer dönüştü mü? 31 Mayıs'ta bu bütün hayatına yayılacak Yay burcuyla. Yayıldı mı? 15 Haziran'da gelişime gidecek. Gelişime gittikten sonra 30 Haziran'da kariyer evinde resmen inşa haline gelmiş olacak. Bu analitik bir şekilde, matematiksel bir şekilde kusursuz işleyen mantıksal bir sistemdir abi. Kusursuz işleyen mantıksal bir sistemdir. Hata yapmaz. Perfect. Başka bir şey değil. Tamamen matematik ve mantık. Ben bunu her yayınımda söylüyorum. Bu hafta hemen bakalım. Hop, sıfıra in. Tekrar çık. 14'ü. Güne dön. Bu hafta açıl büyü. Hop. Pazartesi günü. Ay Kova'da. Pazartesi öğleden sonra. Ay Balık'ta. Ondan sonra Balık burcu 17'si 18'inin gecesi 19'una girdiğimizde sabaha karşı Balık burcu yeni ayı. Ondan sonra Ay Koç burcunda Perşembe. Cuma'da Ay Koç burcunda ve hafta sonu Ay Boğa burcuna geçecek. Yani eksi Balık burcu eksi Koç artı sonra Boğa eksi. Yani bu hafta bir şeyler için çaba sarf etmek zorundayız. Çünkü eksisi çok bir hafta. Eksisi çok demek biz onu yapacaklarımızla artıya dönüştürmek zorundayız demek. Matematiksel ve mantıksal olarak. Bu hafta yani onun haftası. O yüzden gardınızı iyi alın ve özellikle bu hafta 21 Mart tarihinde Güneş de Balık burcuna veda edip Koç burcuna geçiş yapıyor. Yaşam alanımız iyice şekilleniyor ve girdikten sonra artık her şey bizim kendi şahsi yeteneklerimizde kalıyor. Matematiği ve mantığı ne kadar istikrarlı bir şekilde uyguladığımızda kalıyor. Şimdi bunu burçlar üstünden okumak gerekirse. Sayın Güneş burcu ve yükselen burcu Koçlar. Sizde Ay şu anda Kova'da 11 numaralı evde. Dışarıdan geliyor her şey. Ve ondan sonra yavaş yavaş Ay Balık burcuna geçecek. 12 numaralı eve. Orada her şeyi bütünleşeceksiniz. Bütün geçmiş ve şimdiki hesapları bütünleşip ondan sonra Ay Koç burcuna geçtiğinde artık bütün hesapları, defterleri kapatıp önünüze yardıracaksınız yeni ayla beraber. Bu hafta. En son haftanın sonunda yaptıklarımızın sağlaması için Ay Boğa burcuna geçecek 2 numaralı eve. Değerlerinizi gözden geçireceksiniz. 4 numaralı evde Jüpiter değerlerini gözden geçirip bütün olasılıklarını kullanıp yenisini inşa etmeye çalışacaksın. Ama bu hafta o yeniyi inşa etmeden önce Plüton'un sana vereceği destekle beraber yeni ay akışının içerisine girip her şeyi gözden geçirip bütün bağları en gerçekçi halde eline alıp yardırmak zorundasın. Vedalaşman gereken her şeyle vedalaş bu hafta Sayın Koç, ona göre. Satürn 1 numaralı evinde sana tereddüt verecektir. 1 numaralı evde Satürn'ün gölge yanında çünkü sürekli bir kontrol mekanizması çalıştırır. Bir takıntılı hale getirir seni. Onu kesmek zorundasın. Ona dikkat etmek zorundasın. Mayday mayday. Achtung. Gelelim sayın boğa burçlarına. Boğa burçları 10, 11 ve 12 numaralı ev. Aynen. Ve balık burcu yeni ayı sizin 11 numaralı evinizde. Dışarıdan gelecek olanlar gelecek. Önce kariyerini inşa edeceksin. Dışarıdan gelenlerle beraber her şeyi toparlayıp analiz edip
analiz ettikten sonra keşfe çıkmak zorundasın. Keşfe çıkmak zorundasın. Şu 3 numaralı evindeki Jüpiter'i alacaksın. 10 numaralı evindeki Plüton'u alacaksın. Balık burcu yeni ayıyla her şeyi burada yaratıcılığınla birleştirip Achtung, yaratıcılığına birleştirip ondan sonra Koç burcuyla oradaki Satürn'le garantiye alıp 1 numaralı evinde ay Boğa burcuna geçtiğinde önümüzdeki haftanın sonunda bütün olasılıkları zorlamak için dışarı çıkacaksın. Kendini aşmak için. Çünkü Plüton 10 numaralı evde kendini aş diyor. Aksi takdirde sen bilirsin diyor Sayın Boğa. Aşmıyorsan sen biliyorsun, sen kaybedersin. Mayday mayday. Çünkü senenin sonuna doğru ay düğümü, gerçek düğüm Kova burcuna girdiğinde ona cevabı sayı yalnız da sen vereceksin. Başka hiç kimse vermeyecek. Onun toprakla üstünü kapatamazsın Sayın Boğa. Kapatırsan çağırt diye çıkar. Nereyi kapatıyorsun sen? Al git kendini keşfet gel. Seninle mi uğraşacağız? Diyecek. Aynen. Sayın Boğalar. Gelelim şimdi İkizler Burcu'na. İkizler 9 numaralı evden bir kaptırıyorlar. Aynen 9 numaralı evden bir kaptırıyorlar. Plüton orada çünkü. Bütün yaşam tarzını A'dan Z'ye yeniden şekillendirmek için harekete geçeceksin. Ve bu yeni ay senin kariyer evinde her şeyi en HD canlılıkta görebileceğin an. İyi bak ona. Çünkü bir daha göremeyeceksin. Ondan sonra onu şekillendirmeye doğru gideceksin çünkü. Gitmek zorundasın. Çünkü Plüton Kova transiti sana bunu diyor. Güncellen. Dibine kadar git. DNA'na kadar güncellen diyor sayın ikizlere. Oradan geçecek en son ay 11 numaralı evde alacaklarını alacağın noktaya Koç burcuna alacaklarını aldıktan sonra bunu hayatına yaşam alanına katma olayına gireceksin. Bunun için haftanın sonunda ay Boğa burcuna geçtiğinde 12 numaralı evde her şeyi böyle bir didik didik gözden geçirmen gerekiyor önümüzdeki hafta. Çünkü haftanın sonuna kadar bir fırtınanın içinden geçeceksin. Plüton senden hesap soruyor. Şu anda senden hesap soruyor. Neyi ne kadar güncelledin? Alo. Çünkü öbür aşamaya hazırlanman lazım. Neyi ne kadar güncelledin? Sen bilirsin senenin sonunda bütün yaşam alanını ben parçalarım karşıdan izlersin. Benim için bir sıkıntı yok. Aynen benim için hiçbir sıkıntı yok. İzlersin. İzlemek zorundasın. Ya ödülünü alacaksın ya cezanı izleyeceksin. Orada yapacak hiçbir şey yok sayın ikizler. O yüzden bu hafta bunu yapmak zorundasın. Başka olasılığın matematiksel olarak yok. Çünkü eksilerle dolu bir haftadayız. Yeni ay dahi ekside. Yani Koç burcu enerji taşıdığına bakma. Ekside. Gelelim yengeç burçlarına. Gölgelerin gücü adına. Achtung. Aynen. Sayın yengeçler 8 numaralı evden bir giriyorsunuz abi. Açık düşmanlar, başkalarının kaynaklarını yönetme, ortaklıklar ve oradan kendi hayatını inşa etmeye başlama. Şimdi Plüton seni oraya çekti. Oradan yine ayla beraber 9 numaralı eve. Yani yengece diyor ki the sunshine. Neler hallettin? The sun. Alalım ganimeti. Nasıl hiçbir şey yok? Nasıl hiçbir şey yok? Hepsini mi verdin? Yengeç ya hepsini verdi. Aynen hepsini verdi. Alın hepinizi doyurayım dedi. Şimdi ne yapacaksın? Kendi hayatına ne vereceksin? Achtung. Yapacak hiçbir şey yok. Ay düğümü Kova burcuna geçtiğinde ne vereceksin kendine değersel olarak? Bunun hesabını ver. Bunun hesabını bana vermeyeceksin. Önümüzdeki hafta ay Koç burcuna geçtiğinde, Kovayla kavuşuma girdiğinde ona vereceksin o hesabı. Hadi istiyorsan yap. Keyfi senin bilir. Bunu yapmak zorundasın. Sayın yengeç. Aksi takdirde haftanın sonunda ay Boğa burcuna senin 11 numaralı evine geçtiğinde
dışarıdan bir şey almaya geldiğinde sen hep başkalarına koşturdun. Bize bir şey üretmedin ki şimdi karşılığını bekliyorsun diyecek sana. Orada bu. O zaman ne ağlıyor? Ağlamak gibi lüks. Mantıklı olsaydın kardeşim. Matematiksel gitseydin. Sana gitme diyen oldu mu? Olmadı. Olmadı. Biz demedik. Kendi kafana göre hareket ettin. Achtung. Bir numaralı evde Jüpiter olmasına rağmen. Ah aynen. Hani özrü kabahatinden beter. Tabii. Orada yapacak hiçbir şey yok. Gelelim şimdi aslan burçlarına. Niye? Yönetici gezegeni Güneş abi. En güçlü burçlardan bir tanesi. Ama sabit işte. En büyük sıkıntısı da o. Şimdi ciddi işler ve ciddi ilişkiler babında ciddi manada seni döndürmeye başladı şimdi Plüton. Yine ayda 8 numaralı evde. Hadi ortaklıklar evinde orada bir patlayacak bu hafta. Oradan alacağını götürüp inşa edeceksin. Ancak ve ancak Achtung nasıl inşa edeceğini Ay Koç burcuna geçtiğinde Satürn'le kavuşuma girdiğinde sana Satürn söyleyecek nasıl yapacağını. Kendi kafana göre yapamazsın sayın aslan. Mümkünatı yok. Hiç şansı yok. Ben daha iyi bilirim dersin, yap. Satürn diye götürür. Ne oldu? Geçtim. Burada. Ay düğümü Kova'ya gidiyoruz. Hepsi senin olamaz. Her şeyi sen yapmış olamazsın. Ve her şeyi sen hak etmezsin. Bir dur. Aynen bir dur. Çünkü Güneş Aslan'a şimdi bu müthiş gücü veriyor ama mantığı ve gücü ve analiz yeteneğini veriyor ama bizlik olarak kullansın diye. Benlik olarak ben yap ben. Bunun için vermiyor. Aynen. Bunun için vermiyor. Bunu ne kadar bir oranda yaptığını önümüzdeki haftanın sonunda göreceksin zaten sayın aslan. Orada görmezsen ay Kova'ya geçtiğinde göreceksin. Mayday. Tabii. Bu yeni ayı nasıl değerlendireceksin? Tamamen sana kalmış olan bir şey. Ortaklıklar üstünden bizlik adına neler yapacaksın? Orada yaptığın kadarını çünkü sana evren ödül olarak geri verecek. Çok başarılıydın, bunu hak ettin. Başarısızdın, hep ben merkezliydin, ver elindekini. Bu ya o ya o. Sen bilirsin. Ben olsam ilkini seçerdim. Gelelim şimdi sayın Başak burçlarına. Sayın Başaklar 5 numaralı evde böyle yavaş organizasyonlar dönüşmeye başlıyor. Büyümeye başlıyor. Mayday. 6 numaralı evde pardon. Şimdi 7 numaralı evde de ciddi manada bir yeni ay var bu hafta. Ciddi kararlar, ciddi döngülere girme zamanı sayın Başak. Plüton'la organizasyonlarını çok güzel yönetiyorsun ama olay şimdi daha bir üst boyuta geçiyor. Daha ciddi bir boyuta geçiyor. Bu hafta sağlam kırılmalar yaşayacaksınız sayın Başaklar. O kırılmadan sonra Satürn sana ortaklıklarla beraber nereye kadar gidebileceğini, sınırlarını nereye kadar genişletmen gerektiğini ve nerede güncellenmen gerektiğini, nerede köklenmen gerektiğini, nerede inşaata başlaman gerektiğini söyleyecek. O bunu söyledikten sonra ay boğaya geçtikten sonra döktür. Döktür. Hiç sıkıntı yok. Döktür. İlkini yaptıysan Plüton Kova'yı Satürn sana der. Şu. Tamam çok güzel yapmışsın. Şimdi şunu yap. Ama yapmadıysan Satürn'e ne yaptın? Sana diyeceğim ama elinde ben senin bir değer görürüm. Ne yaptın? Ne yaptıysan üstüne ben de koyacağım bir tane daha. Hadi ne yaptıysan. Hiçbir şey yapmadın. Benden ne bekliyorsun? 8 numaralı ev çünkü başkalarının kaynağı. Benden ne bekliyorsun? Asın. der. İyi al en azından yolda idare et der en fazla.
Mantıksal olarak, matematiksel olarak. Çünkü hala hayattasın, yaşıyorsun. Bu durumda Satürn'ün görevi bu. Ama bunu bu hafta yapmak zorundasın. Her şekilde Sayın Başak Burcu. Bu mudur? Budur. Gelelim sayın teraziler. Sayın teraziler. Plüton 5 numaralı evde bütün yaratıcılığıyla, oradan mıknatıs gücüyle, bütün yaratıcılığıyla mantık çerçevesinde her şeyi oturtabildiysen sayın terazi, oturtabildiysen, şimdi yeni ayda oraya renk gelecek. 6 numaralı ev. Oraya renk gelecek, o renk ve verimle beraber büyüteceksin. Balık çünkü, büyütür. Büyüteceksin. Achtung. Ve Ay Satürn'e geldiğinde Koç burcunda o büyüttüğün şey bir kırılma noktası yaşatacak sana. Çünkü büyüme Ay düğümüyle gerçekleşiyor. İlla ki, yani gerçek düğümle gerçekleşiyor. İlla bir yön değişikliği yaşatacak sana. Hem de resmi bir yön değişikliği. Satürn var bir sonraki evde. Yaptın mı onu? Sonra dış kaynaklardan ödülünü ortaklıklarla beraber başkalarının kaynakları yönetmeyle beraber alırsın. Ama önce o risklerin alınması, o konunun yön değiştirmesi ve oturtulması gerekiyor. Hem de ciddi manada sayın terazi burcu. Bu hafta. O yüzden bu hafta yorulacaksın abi. Bu mudur? Budur sayın terazi. Yukarıda Jüpiter var oğlum. Retrodan çıktı. Yağdırdıkça yağdıracak. Yağdırdıkça yani. Niye? Adamın 5. evinde Plüton var oğlum. Ben ne kadar yağdırırsam yağdırayım o Plüton'un parmağının ucuyla diye yaratır. Çünkü Plüton çok güçlü. Tabii kesin. Gelelim şimdi akrep burçlarına. Sayın akrepli kardeşim. Sayın akrepler. Sayın akrepler 4 numaralı evden her şeyi alıp dönüştürmeye başladın mı? Tertemiz. Çünkü 5 numaralı evinde yeni ay gerçekleşiyor. Helalleşmen gereken herkesle ve her şeyle ciddi manada son kararına dair helalleştin mi? Çünkü bundan sonra dönüş yok. 4 numaralı evden sonra 5 numaralı evde bir yeni ay. Tam atış yapacak böyle akrep. Yeni ay bir çıkıyor. The sunshine diye. Yeni ay. Gölgelerin gücü adına. Aynen. 5 numaralı evde yeni ay gerçekleşiyor. Zaten ondan sonra haftanın sonunda Güneş de Koç burcuna geçiyor. Satürn'ün bulunduğu evde. O akışla beraber olay makinalı tüfek gibi gitmeye başlayacak. Ve sen de mantık çerçevesinde matematiksel olarak hesabına o algoritmayı oturtup da bu hafta Balık burcu yeni ay ile beraber o algoritma koduna run tuşuna bastığın an bitti. Bütün kodlar çalışmaya başlarlar. True, false, true, false. Successful, zero. Success, bitti. Done. O hafta. Sayın akrep. Ondan sonra yeni alan açılıyor. Tertemiz. Aynen. Tertemiz. Yakışır. Gelelim yay burçlarına. Sayın yaylar, sayın yaylar. Şurayı ne yaptınız? Hallettiniz mi? Düşündüklerinizi, yapmak istediklerinizi hallettiniz mi? Sen halletmezsen çünkü seni Plüton içeride böyle hallet lan, hallet oğlum. Hallet. Yay, hallet. Bırakın. Bu gitti. Öbür yay gelsin. Yapacak bir şey yok. Halletmediğin sürece seni mengene gibi sıkıştırdı şurada. Burada çünkü o Plüton. Onu yaptın mı? Onu yaptı mı sana Plüton? Hemen bu haftanın başında Balık burcu yeni ayı. Direkt Hadouken atma zamanı. Direkt 4 numaralı evden. Onu yapmanla beraber Güneş de 5 numaralı eve geçtiği andan itibaren orada Satürn'le beraber o kadar rahatlayacağın o adımları atma fırsatları bulacaksın ki. Sebep? Çünkü Jüpiter'de
8 numaralı evde dışarıdan da destek gelecek. O desteği de haber alacaksın. O kadar Satürn sana o kadar muazzam bir süreç başlatacak ki eğer bunu halledebilirsen sayın yay. Halletmezsen o rahatlık sana çok güzel faturalar halinde geri dönecek sayın yay. Haberin olsun. O yüzden bunu yapmak zorundasın. Pazarlık yok. Ertelemek hiç yok. Yap, sen bilirsin. Sayın oğlaklar, gölgelerin yüce adına. Aynen sayın oğlaklar. Yöneticilik babında, özellikle değerlerini yönetme babında ne hallerdesin sayın oğlak? Çünkü 2 numaralı değerler evi. Orayı yönetiyorsun. Ve yeni ay şurada gerçekleşiyor. Yapmak istediklerin ve yakın çevrenin buna olan desteği. Sen yöneticilik kısmını, yöneticilik kısmındaki en önemli kısım, alman gereken riskleri aldın mı sayın oğlak? Almadıysan senin adına Plüton büyük bir keyifle alır. Sıkıntı yok. Aynen. Büyük bir keyifle alır. Sen orada oturur ağlarsın. Aa, çok riskli, çok riskli, çok riskli diye ağlar. Gitti, gitti, gitti. Hepsi gitti. Oğlum ne gitmesi ya? Allah koyduk daha fazlası değil. Gitti, 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 gitti. Sen bu şekilde ağladın sen bu hafta. Hatta Plüton'a engel olmaya kalktıysan zaten sevinallahü lümen hamide. Engel olman matematiksel olarak imkansız. Matematiksel olarak imkansız. O yüzden sen tertemiz bir şekilde gel bu balık burcu yeni ay ile beraber şunlara, şu düşündüklerin yakın çevrenle beraber al güncelle. Satürn zaten 4 numaralı evinde. Sen yapmazsan oraya çam dikecek. Bütün ağacın dalları tıkır 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 tıkır. Artık orayı ne kadar kaybın olacağına dair bir algoritma geliştirirsin. This is true, this is false, this is true, this is false. Time out error. What? Time out error. Why? We don't do it. I'm scared about it. I'm scared. I'm Jesus. I'm scared. You have to use your logic. Mantığını kullan. Mantıklı ol. Hani herkese ısrarla mantıklı olun, mantıklı olun, mantıklı olun, mantıklı olun diyorsun ya. Sen de mantıklı ol. Mantıklı riskler al sayın oğlak. Aksi takdirde Satürn sana o mantığı çok güzel aldıracak. Söz veriyorum. Yazıyorum şöyle. O mantığı sana aldıracak. Mecbursun. Aynen. Gelelim sayın kovalara. Sayın kovalar. Yaşam alanınızla ilgili ne kararlar verdiniz? Aynen. Ne kararlar verdiniz? O kararları şimdi nereye götürüyorsunuz? Çabuk söyleyin çünkü değerler evinizde yeni ay var. Çabuk söyle hemen. Dinliyorum. Geçti. Geçti yapacak. Verseydin. Bana ne? Çünkü balık burcundaki yeni ay ile beraber Boeing sesiyle beraber kaymaya başlayacaksın. Kaymaya başladıktan sonra Satürn sana diyecek ki her şeyi ciddi bir şekilde oturttun mu? Oturttum. Matematiksel bir kesinliği var mı? Var. Mantığı oturttum. Oturttum. Ben kovayım oğlum. Kime soruyorsun bu soruyu sen? Doğru ama benim de işimi senin yönetici gezegenin olmama rağmen kendimi garanti almam lazım. Kusura bakma. Çünkü benim arkamda bir de Uranüs var. Benden geçtikten sonra bir bok yersin sen şimdi kesin. Net. Çünkü Uranüs'le Satürn asla anlaşamazlar. Biri tamamen istikrarlı ol. Öteki de diyor ki ne olur bak benim aklıma bir şey geldi. Yani onu öyle yapmasak da böyle yapsak. Satürn'ün en sevmediği şey. Ama bunu yapmak zorundasın. Bak sana ne diyorum. 4 numaralı evinde Uranüs var zaten. O sana her şekilde çuvaldız batıracak aşağıdan. Kova şunu yap ya bir istikrarlı ol şunu yap. Uranüs kova şunu yap derken Satürn de diyor sen de bir karar verin arasını satayım ya. Kovanı mı? Ama atacağın her organizasyon 6 numaralı evdeki Jüpiter'in de retrodan çıkmasıyla beraber sana tıkır tıkır her şeyi açmaya başlayacak. Gölgelerin gücü adına sayın kova. O yüzden bu hafta bunları hallet. Done. Gelelim balık burçlarına. Sayın balıklar, gölgelerin gücü adına. Şimdi
Sayın Balık, siz geçmişi hallettiniz mi 12 numaralı evde? Kendinizi hallettiniz mi? Kendi dönüşümünüzü? Hadi insanları hallettin. Geçmişteki hesabı kapattın. Peki kendi bilinçaltındaki dönüşümü hallettin mi? There is the problem. Bu final destination zaten. Çünkü bu hafta 1 numaralı evinde yeni ay var. Atış tamamen serbest. Komple. Tertemiz. Aynen. Atış tamamen serbest. Ama istikrarlı ve matematiksel olarak mantıklı olduğun sürece, çünkü Satürn 2 numaralı evde aksi takdirde seni çok güzel öper. Yani öyle bir öper ki ömür boyu unutamazsın. Çok ciddiyim. Öyle ömür boyu unutamazsın. O yüzden bu hafta aklını başına devşir. Mantıklı ol. O bütün bağları kopardıktan sonra oturup bekleyeceğine böyle sayın. Balığın çünkü şeyi bu. Yan etkisi bu. Yan tesiri bu. İllüzyonlar böyle Neptün. İllüzyonlar böyle şunu yapmak istiyorum. Yap. Şunu da yapmak istiyorum. Yap. Şunu da yapmak istiyorum. Yap lan artık. Şunu da yapmak istiyorum. Şunu da yapmak istiyorum. Bu yapana kadar 16 sene geçecek. Bir transite 16 sene Neptün'ün. Yapmak zorundasın bu hafta. Yapmak zorundasın. Nokta. Bitti. Çünkü alan tamamen senin. Başka şeye gerek var mı? Yok. Güneş de 2 numaralı eve geçecek zaten. Aynen Koç burcuna. Artık ya bunu da yapamazsan. Oho, işimiz var. Arkadaşlar benlik bu kadar. Ben Ozan Kurtbay. Daha sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Herkese şimdilik arrivederci. Eyvallah.